Kahve ülkemizde su ve çaydan sonra en çok tüketilen içecektir. Batı ülkelerinde ise sudan sonra tüketilen ikinci içecektir. Kafein, klorojenik asit, lingan gibi biyolojik açıdan aktif binden fazla madde içerir. Birçok insan kahve içmekten hoşlanır ancak kişisel tercihler veya bazı sağlık problemleri nedeniyle kafein alımını sınırlandırmak gerekebilir. Aşırı kahve tüketen bireyler kahveyi birden bırakırlarsa sinirlilik, baş ağrısı, uyuklama gibi semptomlarla karşılaşabilir. Bu nedenle kafein alımını yavaş yavaş azaltmak daha doğru bir çözümdür. Peki kafeinsiz kahve nedir? Kafeinsiz kahve nasıl yapılır? Kahve çekirdekleri su, organik çözücüler ve karbondioksit içerir. Kullanılmadan önce kavrulur ve kavurma işlemi sırasında kahve çekirdeklerindeki gazlar açığa çıkar. Su kaybolur, kahvenin kendine has tadı veren aromatik esanslar oluşur. Kafeinsiz kahve yapılırkense çekirdekler kavrulmadan ve öğütülmeden önce kafein alınır. Kahve çekirdekleri kafein özü çıkana kadar çözücü içinde yıkanır ve kafeinlerin en az %97'sinin çıkarıldığı kahvedir. Kafeinsiz kahvenin besin değeri kafein içeri dışında normal kahve ile hemen hemen aynıdır. Ancak kullanılan yönteme göre tadı ve kokusu biraz daha hafifleşebilir veya rengi değişebilir. Bu normal kahvenin acı tadına ve kokusuna duyarlı olanlar için kafeinsiz kahve daha hafif gelebilir. Kafeinsiz kahve tamamen kafeinsiz mi? Kafeinsiz kahve tamamen kafeinsiz değildir. Normal kahve fincan başına yaklaşık 70 ila 140 mg kafein içerirken kafeinsiz kahve fincan başına yaklaşık 3 mg kafein içerir. Kafeinsiz kahve antioksidan içerir mi? Kafeinsiz kahve normal kahveye nazaran yaklaşık %15 daha az antioksidan içerir. Bunun sebebi kafeinsizleştirme işlemi sırasında küçük bir antioksidan kaybı gerçekleşmesidir. Normal ve kafeinsiz kahvedeki ana antioksidanlar hidrosinamik asitler ve polifenollerdir. Antioksidanlar serbest radikaller olarak adlandırılan reaktif bileşikleri nötralize eder. Oksidatif hasarı azaltır. Kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Ek olarak kafeinsiz kahvede antioksidan kaybıyla birlikte az miktarda bazı besin ögesi kaybı da olur. Bir fincan demlenmiş kafeinsiz kahve, önerilen günlük magnezyum ihtiyacının %2,4'ünü, potasyumun %4,8'ini ve B3 vitaminin %2,5'ini sağlar. Bu oranlar çok fazla olmasa da günde 2-3 fincan kahve içildiğinde miktarlar artar. Kafeinsiz kahve sağlığı nasıl etkiler? Kahvenin sağlığa faydaları esas olarak antioksidan içeriği ve diğer aktif maddelerle bağlantılıdır. Araştırmalarda kahvenin sağlık üzerine etkileri genellikle kafeine atfedilir ve kafeinsiz kahve üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla gözlemseldir. Hem normal hem de kafeinsiz kahve içmek tip 2 diyabet riskini azaltır. Günlük bir fincan kahve içmenin tip 2 diyabet riskini %7'ye kadar azaltabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu kafein dışındaki aktif maddelerin koruyucu etkilerinin olduğunu gösterir. Kafeinsiz kahvenin karaciğer fonksiyonu üzerindeki etkileri ise normal kahve kadar çok araştırılmamıştır. Büyük gözlemsel bir çalışmada kafeinsiz kahvenin yüksek karaciğer enzim seviyelerini azalttığı bulunmuştur. Ayrıca kafeinsiz kahve içmenin felç, kalp hastalıklarından ölüm ve erken ölüm riskinde küçük ama önemli bir azalma sağladığı bilinir. Kafeinsiz kahve yaşlanmayı geciktirir mi? Kafeinsiz kahve de normal kahve gibi yaşa bağlı bilişsel fonksiyonlardaki gerilemeyi azaltır. İnsan hücre çalışmaları kafeinsiz kahvenin beyindeki nöronları korumada etkili olduğunu gösteriyor. Bu Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar bu etkinin kafeinden ziyade kahvedeki klorojenik asitten kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte kafeinin kendisi de demans ve nörodejeneratif hastalık riskinde azalmayla ilişkilidir. Pek çok çalışma düzenli kahve içen kişilerin Alzheimer ve Parkinson riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.
Ancak kafeinsiz kahvenin nörodejeneratif hastalıklar üzerine etkisine dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Kafeinsiz kahve kanser riskini azaltır mı? Kahve içmenin yaygın yan etkilerinden biri mide ekşimesi veya mide asitinin yemek borusuna yükselmesidir. Fazla kahve içen birçok birey bu durumu yaşar ve kafeinsiz kahve içmek bu rahatsız edici yan etkiyi hafifletmede etkilidir. Bununla birlikte günde 2 veya daha fazla fincan kafeinsiz kahve içmenin rektum kanserine yakalanma riskini %48 oranında düşürdüğüne dair kanıtlar mevcuttur. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kimler kafeinsiz kahveyi tercih etmelidir? Bazı insanlar için bir fincan kahve aşırı gelebilirken bazı bireylere daha fazlası iyi gelebilir. Sağlıklı yetişkinler günde 400 mg'dan fazla kafeinden kaçınmalıdır. Bu kabaca 4 fincan kahveye eşdeğerdir. Fazlası kalp hastalığı ve felç riskini artırabilen kan basıncının artmasına ve uyku bozukluğuna neden olabilir. Ayrıca aşırı kafein merkezi sinir sistemini etkileyerek huzursuzluğa, kaygıya, sindirim sorunlarına, kalpte ritim bozukluğuna ve hassas kişilerde uyku sorunlarına neden olabilir. Kafeine karşı çok hassas olan kişiler normal kahve alımını sınırlayabilir. Kafeinsiz kahve tercih edilebilir veya çay tüketilebilir. Bazı tıbbi durumlarda kafeinle etkileşime giren ilaç kullananlarda kafein kısıtlaması yapılması gerekebilir. Son olarak hamile ve emziren kadınların kafein alımını sınırlandırmaları önerilir. Çocuklar, ergenler ve anksiyete teşhisi konan ve uyku sorunu yaşayan bireylere de kafein kısıtlaması önerilebilir. Türk kahvesinin faydaları. Ülkemiz topraklarında yetişmese de özel pişirme tekniğiyle ülkemizden dünyaya yayılmış Türk kahvesi, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da oldukça popüler bir besin türüdür. Pişirme tekniği nedeniyle herhangi bir süzme veya filtreleme işlemine tabi tutulmayan Türk kahvesi, diğer kahve türlerine oranla kahvenin faydalarından çok daha büyük oranda yararlanabilmemizi sağlar. Filtre kahve tüketiminde kahvenin bir kısmı filtrede kaldığından yararları açısından Türk kahvesine göre bir adım geridedir. Çözünür kahve türleri de bir takım fabrikasyon işlemlerine tabi tutulduğundan en sağlıklı ve doğal kahve türlerinden bir tanesinin Türk kahvesi olduğu söylenebilir. Günde 1-2 fincan kahve tüketimi herhangi bir hastalığı bulunmayan ve ilaç kullanmayan bireyler için oldukça faydalıdır.